Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenlisi, bebeğim örgülerim. Örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Benden tığ işi yelek çalışması isteyen birçok arkadaşım vardı. Biraz geç de olsa böyle koton, pamuklu bir iple beraber tam mevsime uygun bebeklerinize giydirebileceğiniz güzel böyle ajur çalışmalı, delikli, güzel bir yelek anlatımıyla bugün karşınızdayım. Arkadaşlar çok kolay bir çalışma. Hiç örgü bilmeyen ya da yeni örgüye başlayan arkadaşlarımın tamamı örebilirler. Yakadan başlanan şöyle 3 düğmeli, kolları böyle güzel detaylı bir yelek çalışması. Rahat 1 yaşa kadar, belki 1,5-2 yaşa kadar kullanılabilecek büyüklükte. Yeleğimizin arka kısmı da böyle arkadaşlar. Çok cici, çok güzel. Pamuklu iple ben ördüm. Kışlık örmek isteyen arkadaşlar normal bebe ipleriyle örebilirsiniz. Alize Baby Best, Nako Elite Baby, Kartopu Baby One gibi iplerle örebilirsiniz. Ben mevsime uygun olabilmesi için şu koton yani pamuk içerikli bir ip kullanarak bu yeleği ördüm arkadaşlar. Yeleğimizin büyüklüğünü hemen size söyleyeyim. Yakadan etek ucuna kadar uzunluğum 32 santim arkadaşlar. Enimizde 25,5-26 santim civarı. Yani dediğim gibi rahat 1 yaş, 1,5-2 yaşa kadar bebeğinizin gelişimine göre kullanabileceğiniz bir yelek çalışması. Toplamda 2 tane 50 gramlık ip kullandım. 50 gram 2 tane yumak yeterli oluyor ya da 100 gram iple örebilirsiniz arkadaşlar. İpin detaylarını, özelliklerini, metre uzunluklarını birazdan söyleyeceğim. Böyle 3 tane küçük düğme kullandım. Çok basit bir çalışma. Evet, şayet beğendiyseniz önce beğenilerinizi, sonra o güzel yorumlarınızı yazın. Ardından hemen bu modeli örmeye başlayalım. Arkadaşlar, örgümü Gazal'ın Baby Cotton serisiyle öreceğim. 50 gram ve 165 metre uzunluğunda güzel bir örgü ipi ve koton bir ip arkadaşlar. %60 koton, %40 akrilit içeriği olan böyle ince güzel tığ örgüsüne çok uygun. Özellikle pamuklu örgüler örmek isteyen arkadaşlar için ideal bir ip. Aynı renkte örmek isteyen arkadaşlar renk numaram 3429. Evet, ipimin kalınlığı böyle ince sayılabilecek bir ip ve 3 milimetre örgü tığıyla beraber örgüme başlayacağım. Yakadan başlayacağız ve bir zincir çalışmasıyla örgümüze başlayacağız. Tam 70 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Çektiğimiz zincirler çok sıkı ya da çok bol olmasın. Şöyle gördüğünüz gibi orta sıklıkta bir zincir çalışmasıyla toplamda 70 tane zincirimizi çekelim. Evet, tam 70 tane zincir çektim. Şöyle ikiye katladığımda hemen ölçü de vereyim size. Kaç santim uzunluğunda zincir çekmişiz. 15 tam 30 santim uzunluğunda bir zincir çekmiş olduk arkadaşlar. Şimdi ikili trabzanlarla örgümüzü çalışacağız. Roba ayrımlarımız olacak. Tığıma ipimi doladım. Geliyorum, bakın. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. Bu ilk 3 zincirimle beraber 2 tane olmuş oluyor. Bu birincisi, yanındaki ikincisi. Devam ediyorum. Yandaki zincirin içerisine batıyorum. 3. Yanındaki zincirin içerisine batıyorum. 4. Tekrar yandakine 5. Yandakine 6. Yandakine 7. Yandakine 8. Yandakine 9 ve yandakine
10 tane ikili trabzan çalışmış oldum. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Bu bizim ön bedenimiz. Şimdi roba ayrımı yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Yandaki zincirin içerisine batıp bir ikili trabzan çalışıyorum. Şimdi kolumuzun ilmeklerini, ikili trabzanlarını öreceğiz. Yine her bir zincirin içerisine batıp ikili trabzan çalışacağız. Kolumuz için toplamda 14 tane ikili trabzan çalışacağız. Sıradakine battım 2. Sıradaki zincir 3. Sıradaki 4. Sıradaki 5. Sıradaki 6. Sıradaki 7. Yanındaki 8. Yanındaki 9. Yanındaki 10. Yanındaki 11. Yanındaki 12. Yanındaki 13 ve yanındaki tam 14 tane ikili trabzan kolum için çalıştım. Bakın bir zincirden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane ikili trabzan çalıştım. Kolumuz bitti. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Yandaki zincirin içerisine batıp bir ikili trabzan çalışıyorum. Artık arka bedeni çalışacağız. Arka bedene de her bir zincirin içerisine batarak 20 tane ikili trabzan çalışacağız. Bu birincisiydi. Yanındaki ikincisi, yanındaki 3. Bu şekilde 20 tane çalışalım. Evet, tam 20 tane arka beden için ikili trabzan çalıştım. Sayarak kontrol edelim. Zincirden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Arka beden bitti. Bir zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doladım. Yandaki zincirin içerisine batıp bir ikili trabzan yaptım. İkinci kolumu çalışıyorum. Ne yapmıştık? 14 tane ikili trabzan yapmıştık. Şimdi 14 tane ikili trabzanı diğer kolumuz için örelim. Evet, tam 14 tane ikili trabzan çalıştım. Bakın zincirden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. İkinci kolum bitti. Bir zincir çektim. Yandaki zincirin içerisine battım. Bir ikili trabzan yaptım. İkinci ön bedenime başlamış oldum. İkinci ön bedenimde de 10 tane ikili trabzanım olacak. Bu 1. Yanındaki 2. Yanındaki 3. Yanındaki 4. Yanındaki 5. Yanındaki 6. Yanındaki 7. Yanındaki 8, yanındaki 9, son bir zincirim kaldı yanında, battım ve 10 tane ikili trabzan çalıştım. Yeleğimizin kurulumunu yaptık. Şimdi şu roba ayrımlarında yine ikili trabzanlardan oluşan güzel bir çalışma yapacağız. Hemen bir zincir çektim, tığıma ipimi doladım. İlk trabzanımın tepesine batarak bir ikili trabzan çalıştım. Yani şu görmüş olduğunuz trabzanın üzerine bir ikili trabzan çalıştım. Devam ediyorum. Yandaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan, yandakinin üzerine bir ikili trabzan. Ön bedende 10 tane ikili trabzanımız vardı. Her birinin üzerine birer tane ikili trabzan örüyorum. Evet, tam 10 tane ikili trabzanımı ördüm. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Bakın bir zincirle roba ayırdığımız roba ayrımının olduğu yere geldik. Şimdi burada da şöyle yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Geliyorum bu yuvanın içerisine, batıyorum, bir ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içerisine batıyorum. Bir ikili trabzan.
Tekrar bir zincir çekiyorum. Yine aynı yuvanın içerisine batıyorum. Bir ikili trabzan daha ve tekrar bir zincir çekip aynı yuvanın içerisine batarak bir ikili trabzan daha çalışıyorum. Yani bu bir zincirli yuvamızın içerisine aralarında birer zincir olacak şekilde 4 tane ikili trabzan çalışıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geliyorum koluma. Kolumda 14 tane ikili trabzan vardı. Her birinin üzerine bir ikili trabzan çalışıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane ikili trabzanımı çalıştım. Bakın yine roba ayrımının bir zincirli olan yuvası. Ne yapıyoruz? Bir zincir çekip bu yuvaya 1. Araya bir zincir çekip 2. Tekrar bir zincir çekip 3 ve tekrar bir zincir çekip 4 tane ikili trabzanımı çalışıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Ardından bir zincir çekip arka bedene başlıyorum. Arka bedende 20 tane ikili trabzanım vardı. Her birinin üzerine bir tane ikili trabzan, toplamda 20 tane trabzanın üzerine 20 tane ikili trabzan çalışıyorum. Çalışalım. Evet, arka bedenime 20 tane ikili trabzan çalıştım. Yine roba ayrımının oradayım. Bir zincir çekip bu yuvaya 4 tane ikili trabzan çalışıyorum. Her bir trabzanın arasında bir tane zincirim var. Bir zincir, bir ikili trabzan. Bir zincir, bir ikili trabzan. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan çalıştım. Bir zincir çekiyorum. İkinci koluma geldim. 14 tane ikili trabzanım vardı. Her birinin üzerine birer tane, toplamda 14 tane ikili trabzanımı çalışıyorum. Evet, tam 14 tane ikili trabzanımı çalıştım. Yine roba ayrımının olduğu yerdeyim. Ne yapıyorduk? Bir zincir çekip 1, tekrar bir zincir çekip 2, bir zincir çekip 3 ve son kez bir zincir çekip 4 tane ikili trabzanı bu yuvanın içerisine yaptık. Sonra bir zincir çektik. İkinci ön bedenimde 10 tane ikili trabzanım var. Her birinin üzerine birer tane ikili trabzan, toplamda 10 tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Çok kolay bir çalışma. Hiç örgü bilmeyen arkadaşlar ya da tığ örgüsünü çok az bilen arkadaşlar, hepiniz örebilirsiniz ve çok keyif alacaksınız, emin olun. Evet, 10 tane ikili trabzanımı çalışarak sıramı bitirdim. Bakın 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Şimdi bu trabzanlarımın üzerine sık iğne çalışacağım arkadaşlar. Bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne şeklinde robamızı örerek büyüteceğiz. Bir zincir çektim. İlk trabzanımın tepesine battım, bir sık iğne. Yandakine bir sık iğne. Yandakine bir sık iğne. Toplamda 10 tane trabzanım var. 10 tanesinin üzerine de birer tane sık iğne çalışıyorum. Tığıma ipimi dolamadan batıp örüyorum. Evet, 10 tane sık iğnemi çalıştım. Şimdi bakın. Burada ne yapacağız? Burası bizim roba artış kısımlarımız arkadaşlar. Şu 4 tane ikili trabzanın sağ ve solu bizim roba artış yerlerimiz. Geliyorum.
Hemen buraya 2 tane ikili trabzan çalışıyorum. Bir sonraki sırada bu 2 tane sık iğnenin üzerine 2 tane ikili trabzan çalışacağız. Şimdi sık iğne olarak çalıştık. Ardından 2 zincir çekiyorum. Geliyorum. Bu 2 trabzanın arasındaki yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Yandaki trabzanın arasına batıp bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yandaki yuvanın içerisine bir sık iğne çalışıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bakın yine roba ayrımının olduğu yerdeyiz. Şuraya 2 tane doldurmuştuk. Şimdi buraya da 2 tane dolduracağız. Geliyorum hemen tekrar battım. 2 tane sık iğnemi buraya yaptım. Ardından 14 tane trabzandan oluşan kol ilmeklerim var. Şimdi onların her birinin üzerine bir sık iğne yapacağım. Toplamda 14 tane olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane sık iğnemi çalıştığımda yine roba ayrımının olduğu yerdeyim. Hemen şu zincirli yere roba artışı yapacağım için ve tekrar aynı yuvaya batarak 2 tane sık iğnemi çalıştım. Ardından 2 zincir çekiyorum. 2 trabzanın arasına batıp bir sık iğne. 2 zincir çekiyorum. Yandaki 2 trabzanın arasına batıp bir sık iğne. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Yandaki trabzanın arasına batıp bir sık iğne. Ve son olarak 2 zincir çekiyorum. Bakın yine roba ayrımının olduğu yerdeyim. Burada 20 ilmekten oluşan 20 tane ikili trabzandan oluşan arka bedenimin trabzanları var. Şurası roba artış yerimdi. Buraya tekrar batıyorum. 2 tane sık iğne çalışıyorum. Sonra devam ediyorum. Arka bedenimde 20 tane ikili trabzanım var. Her birinin üzerine bir sık iğne çalışıyorum. Çalışalım. Evet, 20 tane sık iğnemi çalıştım. Bakın yine roba ayrımının olduğu yerdeyim. Hemen şuradaki zincirli kısma roba artışı yapabilmem için tekrar aynı yuvaya batarak 2 kez sık iğnemi çalıştım. Ardından 2 zincir çektim. Yandaki 2 trabzanın arasına bir sık iğne. Tekrar 2 zincir çektim. Yandaki 2 trabzanın arasına bir sık iğne. Tekrar 2 zincir çektim. Yandaki 2 trabzanın arasına bir sık iğnemi çalıştım. Tekrar 2 zincir çektiğimde roba ayrımının diğer tarafındayım. Şimdi buraya yine roba artışı yapabilmemiz için tekrar aynı yuvaya 2 tane sık iğnemi çalıştım. Şimdi ikinci koldayız. Burada 14 tane ikili trabzanımız vardı. Her birinin üzerine birer tane sık iğne çalışıyoruz. Toplamda 14 tane sık iğnemizi çalışalım. Evet, 13 ve son olarak battım. 14 tane ikili trabzanımı çalıştığımda yine roba ayrımının olduğu yerdeyim. Roba artışı yapacağım. O yüzden tekrar aynı yuvaya 2 tane sık iğnemi çalıştım. Ardından 2 zincir, sonra 2 trabzanın arasında bir sık iğne. Tekrar 2 zincir, yandaki 2 trabzanın arasına bir sık iğne, 2 zincir, yandaki 2 trabzanın arasına bir sık iğnemi çalıştım. 2 zincir çektim.
ön bedene geçeceğim ve roba artış yerimin olduğu yerdeyim. Buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve tekrar aynı yuvaya ikinci kez sık iğnemi yaptım. Şimdi ön bedende 10 tane ikili trabzanım vardı. Her birine birer tane sık iğne, toplamda 10 tane sık iğne çalışarak sıramızı tamamlıyoruz. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya çıkıyorum. Tekrar trabzan çalışacağız. Bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne ve hep aynı şeylerin tekrarını yapacağız. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. İlk sık iğnemin tepesine battım ve bir ikili trabzan çalıştım. Şimdi şuraya kadar 10 tane sık iğnem var. 10 tane trabzan üzerine çalışalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ikili trabzanımı çalıştım. Bakın 2 tane sık iğne yaptığım roba artışımın olduğu yerdeyim. Şimdi bu sık iğnelerin üzerine 2 tane ikili trabzan yapacağım. Battım birincisinin üzerine bir ikili trabzan yaptım. 11 etti. Tekrar geldim. Sıradaki sık iğnenin üzerine battım. Bir ikili trabzan çalıştım. Toplamda 12 tane ikili trabzanım oldu. Artışımızı yapmış olduk. Hep böyle büyüyecek robamız. Sayalım: 2, 4, 6, 8, 10. Tam 12 tane ikili trabzan çalıştık. Şimdi bu görmüş olduğunuz roba artışının olduğu ayrım yerinde yine 4 tane ikili trabzan çalışacağız. Bunu yapabilmemiz için 2 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Bakın, bir sık iğne, 2 sık iğne, 3 tane sık iğne var. Yani şöyle bakarsak 1, 2, 3, 4 tane trabzanın iki bir tarafını ayırdığımızda tam bu ortada olan sık iğnenin üzerine batıp şu çalışmayı burada yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan çalıştım. Bir zincir çektim. Aynı yuvaya battım. 2. Bir zincir çektim. Aynı yuvaya battım. 3. Bir zincir çektim. Aynı yuvaya battım. 4 tane ikili trabzanımı çalışmış oldum. Şimdi roba artışına devam edeceğiz. 2 zincir çekiyorum. Bakın, roba artışı için 2 sık iğne yaptığım yerdeyim. Geliyorum, batıyorum üzerine 1. Yandaki sık iğnenin üzerine batıyorum 2. Roba artışını burada da yaptık. Bakın, 2 burada artırdık, 2 burada artırdık. Şimdi arada 14 tane koldan oluşan 12 tane ikili trabzanlarım var. Bunları örelim. Evet, 14 tane ikili trabzanım var. Bu 14 ikili trabzanımı ört. 2 de artış yaptığım trabzanımla beraber toplamda 16 trabzanımın olması lazım. Kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bakın, artış yapacağımız yerdeki 2 tane sık iğnem var. Şimdi bunların üzerine de batıyorum ve ikili trabzan örüyorum. 16 idi. 17. Yanındakine de battım. 18 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Roba artışını burada da bitirdik. Şimdi aynı şeyi yapacağız. 2 zincir çekiyoruz. Geliyoruz, 2 trabzan burada, 2 trabzan burada. Tam bunun arasında sık iğnem var.
Bu sık iğnemin üzerine bir ikili trabzan. Araya bir zincir. Tekrar aynı yuvaya bir ikili trabzan. Araya bir zincir. Tekrar aynı yuvaya bir ikili trabzan. Araya bir zincir ve tekrar aynı yuvaya bir ikili trabzan çalıştım. Toplamda 4 tane ikili trabzanım oldu. 1 2 zincir çektim. Geldim. Yine roba artışının olduğu yerdeyim. 2 tane sık iğnem var. Üzerine batıp ikili trabzan çalışıyorum. 1 2. Şimdi arka bedende 20 tane ikili trabzanım var. Onları da çalışalım. Toplamda 22 edecek. Hemen örelim. Evet, 20 tane ikili trabzanımı ördüm. Başta da 2 tane vardı. 22 olması lazım. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22 tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi burada 2 tane sık iğnem var. Bunların üzerine de batarak ikili trabzan çalışıyorum. 23 ve yanındakine batıyorum. İkili trabzan çalışıyorum. Toplamda 24 olmuş oldu. 1 2 zincir çekiyorum. Geliyorum yine 2 trabzan burada, 2 trabzan burada. Arada kalan sık iğnenin üzerine 4 tane ikili trabzan çalışıyorum. Aralarında birer tane zincir olacak şekilde. Bir ikili trabzan, bir zincir, tekrar bir ikili trabzan, bir zincir, 4 tane ikili trabzan çalıştım. Tekrar 1 2 zincir çektim. Geldim. 2 tane sık iğne yaptım. Roba artış yerindeyim. 1 diğerine de battım. 2 tane ikili trabzan yaptım. Ardından 14 tane kolumun trabzanları var. Bu 14 trabzanı da örüyorum. Toplamda 16 edecek. Evet, örelim hemen. Evet, ördüm. Bir kontrol edelim. 16 olmuş mu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tam 16 tane ikili trabzan. Şimdi roba artışımın orada 2 tane sık iğnem var. Bunların üzerine de trabzan çalışıyorum. 17 ve 18 tane ikili trabzan çalışmış oldum. Tekrar roba ayrımının olduğu yerdeyim. 2 tane zincir çektim. 2 trabzan burada, 2 trabzan burada. Aradaki sık iğnenin üzerine battım. Bir ikili trabzan. Araya bir zincir, aynı yuvaya bir ikili trabzan daha. Araya bir zincir, bir ikili trabzan daha. Araya bir zincir, bir ikili trabzan daha. Toplamda 4 tane ikili trabzanımı çalıştım. 1 2 zincir çektim. Geldim. Şimdi 2 tane sık iğnem var. 2 tane sık iğnemin üzerine battım ve 2 tane ikili trabzan ördüm. 10 tane de ön bedenim için trabzanlarım var. Bunları da örüyorum. Toplamda 12 tane ikili trabzanla sıramı tamamlıyorum. 2 4 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet, roba artışımızı bir kez yapmış olduk. Bakın hemen robamız şekillendi. Görüyor musunuz? Kare şeklini almış oldu. Hep böyle devam edeceğiz. Şimdi ne yaptık? Bir sıra trabzan yaptık. Şimdi bir sıra sık iğne yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk trabzanımın tepesine batıp bir sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum yanındakine. 12 taneydi buradaki trabzanlarım. Her birinin üzerine bir sık iğne, toplamda 12 sık iğne çalışıyorum.
11 ve 12. Bakın yine 2 zincirden oluşan yuvamın olduğu yere geldim. Burası roba artışımız. Ne yapıyoruz burayı görünce? 2 tane sık iğne çalışıyoruz. 1 ve 2. Bitti. Ardından 1 2 zincir çekiyorum. 2 trabzanın arasına bir sık iğne. 1 2 zincir çekiyorum. 2 trabzanın arasına bir sık iğne. 1 2 zincir çekiyorum. 2 trabzanın arasına bir sık iğne. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın roba artışının olduğu yerdeyim. Buraya 2 tane sık iğnemi çalışıyorum. Devam ediyorum. Kolumda 14 16 tam 18 tane. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. 18 tane ikili trabzanım var. Her birinin üzerine sık iğne çalışıyorum. Toplamda 18 sık iğne. Evet arkadaşlar, robamız hep bu şekilde devam edecek. Aynı şeylerin tekrarını yaparak istediğimiz büyüklüğe ulaşana kadar robamızı öreceğiz. Şimdi şurada bir daha göstereyim. Sonra istediğimiz büyüklüğe ulaşana kadar örelim. Roba kısmımız bitmiş olsun. Alt bedenle devam edelim. Bakın, her birinin üzerine bir sık iğne yaptım ve 2 zincirden oluşan yuvamın olduğu yere geldim. Roba artışları burada oluyor. Buraya bir, tekrar aynı yuvaya batıp ikinci kez sık iğnemi çalıştım. Ardından 1 2 zincir geliyorum, 2 trabzanın arasına bir sık iğne. 1 2 zincir, 2 trabzanın arasına bir sık iğne, 1 2 zincir, 2 trabzanın arasına bir sık iğne, tekrar 1 2 zincir çektiğimde yine roba artırma yerimdeyim. 1 2 tane sık iğneyi örüp sonra arka bedenin ikili trabzanlarının üzerine sık iğnemi çalışıyorum. Bu şekilde. Daha fazla göstermeye, videoyu uzatmaya gerek yok. Geleceğim. 2 tane sık iğne, ardından 2 zincir, bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne. Tekrar burada 2 tane sık iğnemi yapacağım. Artışımı yapacağım. Geleceğim. Aynı şeyleri tekrar edip bitireceğim. Ardından bu kez ikili trabzanlara başlayacağım. İkili trabzanlarımı öreceğim. Şu artış yerlerinde 2 tane sık iğnelerimin üzerine de 2 tane trabzan yaparak tıpkı şurada yapmış olduğumuz şeyin tekrarını yapmış olacağız. Hep 2 2 2 olarak bunlar artacak kenarlardan arkadaşlar. Şu kısma geldiğimizde de sık iğnelerle önce dolduracağız. Ardından geleceğiz yine bu 2 tane trabzanın arasındaki sık iğnenin olduğu yere yine 4 tane ikili trabzan, aralarına birer zincir çekerek çalışacağız. Evet, bu şekilde istediğimiz büyüklüğe kadar robamızı örelim. Sonra yine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, roba çalışmamı artırarak büyüttüm. Bu benim için yeterli bir büyüklük. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlar varsa yakamız müsait, daha da artırarak büyütebilirler. Şöyle ölçtüğümde tam 13 santim şöyle uzunluğunda bir roba çalışması yaptım. Şu düz tarafından ölçtüğümde de tam 11 santim uzunluğunda robamız olmuş oldu. Artık roba çalışmamız bitmiş oldu. Kaç kez artırdık? Şu yelpaze çalışmalarını, roba ayrımındaki şu çalışmaları saydığımda 1 2 3 4 5 6 7 kez artırma yapmış olduk arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5 6 ve 7. Artırma çalışmamı yaptım. Sık iğne çalışmamı yaparak tamamladım. Şimdi tekrar model çalışmamıza devam edeceğiz. Artık sadece şu görmüş olduğunuz yelpaze çalışmalarıyla beraber alt bedeni örmeye başlayacağız. Bunun için de yine bir zincir çekip örgümü çeviriyorum ve ilk yuvanın içerisine bir ikili trabzan çalışıyorum.
Tekrar tığıma ipimi doladım. Yandaki sık iğnenin üzerine battım ve bir ikili trabzan daha çalıştım. Şimdi bundan sonra hep şu yelpaze çalışmalarının aynılarını tekrar edeceğiz. Tığıma ipimi doladım. Geliyorum. Sık iğne çalışmalarım var. 1, 2, 3 tane sık iğne atlıyorum. 4. sık iğnenin içerisine batarak bir ikili trabzan. Araya bir zincir. Tekrar aynı sık iğnenin içerisine bir ikili trabzan. Araya bir zincir. Tekrar aynı sık iğnenin içerisine bir ikili trabzan. Araya bir zincir ve tekrar aynı yuvanın içerisine bir ikili trabzan çalışıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan çalıştım. Aralarına da birer tane zincir çekmiş oldum. Artık hep böyle devam edeceğiz. Tığıma ipimi doluyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne atlıyorum. 4. sık iğnemin içerisine 4 tane ikili trabzan, aralarına birer tane zincir çekerek örüyorum. 2, bir zincir çektim. 3 ve tekrar bir zincir çektim. 4. Aynı şeylerin tekrarı. Tığıma ipimi doladım. 1, 2, 3 tane sık iğne atladım. 4. sık iğnenin içerisine 4 tane ikili trabzan, aralarına birer tane zincir çekerek örüyorum. 2, 3, araya bir zincir ve 4 tane ikili trabzanımı çalıştım. Tekrar tığıma ipimi doladım. 1, 2, 3 tane sık iğne atladım. 4.'sünün içerisine 1, araya bir zincir, 2, araya bir zincir, 3, araya bir zincir ve 4. kez ikili trabzanımı çalıştım. Geliyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne atlıyorum. 4.'süne yine bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar araya bir zincir ve bir ikili trabzan. Yani 4 ikili trabzan, araya birer zincir olacak şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane çalışma yaptım. Şimdi roba ayrımının olduğu kısma geldim. Aynı çalışmayı burada yapıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Geliyorum. Burada tam roba artışlarını yapmış olduğumuz yerde tekrarını yapıyorum. 4 tane ikili trabzan ve araya birer tane zincir. 3, bir zincir çektim ve 4. Aynı şeylerin tekrarı. Yine atladım. 3 tane sık iğne, geldim ve bir ikili trabzan, araya bir zincir. Bir ikili trabzan, araya bir zincir. Bir ikili trabzan, araya bir zincir. Kola geçtim. Hep aynı şeylerin tekrarı. Tığıma ipimi doladım. 1, 2, 3 tane sık iğne atladım. 4.'sünün üzerine bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar bir ikili trabzan, araya bir zincir, bir ikili trabzan, araya bir zincir. Bu şekilde şuraya kadar gelelim. Evet, kol kısmına da yine 3 sık iğne atladım. 4. sık iğneye yelpazelerimi çalıştım. Bakın, kola başladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tam 10 tane yelpaze çalışması yaptım. Şimdi tekrar roba ayrımının olduğu yerdeyim. Tığıma ipimi doladım. Geldim. Burada trabzanımı çalıştım. Araya bir zincir, tekrar bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar bir ikili trabzan, araya bir zincir ve tekrar bir ikili trabzan. Tığıma ipimi doladım. Geliyorum, bakın. Atlıyorum. Şu ilk trabzanın üzerine
batıyorum, bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar bir ikili trabzan, araya bir zincir, bir ikili trabzan, araya bir zincir ve son kez bir ikili trabzan çalıştım. Arka bedene geçmiş olduk. Şimdi arka bedeni de aynı bu şekilde çalışalım. Evet, arka bedeninde aynı şekilde çalıştım. Bakın arka bedende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yelpaze çalışmam oldu. Yine roba ayrımının olduğu yerdeyim. Buraya da yelpazemi yapıyorum. Bir ikili trabzan, araya bir zincir. İkinci kez ikili trabzan, araya bir zincir. Üçüncü kez ikili trabzan, araya bir zincir ve dördüncü kez ikili trabzanımı çalıştım. Tığıma ipimi doladım, geldim ilk trabzanımın üzerine, ikinci koluma bir ikili trabzan, araya bir zincir, aynı yuvaya bir ikili trabzan, araya bir zincir, bir ikili trabzan, araya bir zincir ve bir ikili trabzan daha. 4 taneye tamamladım. Devam ediyorum. Tığıma ipimi doladım. 1 2 3 ikili trabzan, 3 sık iğne atladım. 4. sık iğnenin üzerine yine aynı çalışmayı yapıyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar. Şimdi ikinci kolu ve ön bedeni örelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde çalışmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, ikinci kolumda da yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane yelpazemi çalıştım. Şurası roba ayrımının olduğu yer. Bunu çalıştıktan sonra ikinci ön bedenime 1 2 3 4 5 tane yelpazemi çalıştım. Şimdi sıra sonuna geldik. Bakın 1 2 3 tane sık iğne atlıyorum. 4. sık iğnenin üzerine bir ikili trabzan çalışıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. 5. ve son sık iğnemin üzerine bir ikili trabzan çalışıyorum. Şöyle baktığımızda bakın, bu şekilde yelpazelerimizi yerleştirmiş olduk. Şimdi bir zincir çekerek örgümü çeviriyorum. İlk trabzanımın üzerine bir sık iğne, yanındaki trabzanımın üzerine bir sık iğne, ardından yelpazelerim başlıyor. 1 2 zincir çekiyorum, geliyorum 2 tane ikili trabzanımın arasına batıp bir sık iğne yapıyorum. Tıpkı şu roba ayrımının orada yaptığımız çalışmanın aynısını yapıyoruz. Tekrar 2 zincir, sıradaki iki trabzanın arasına bir sık iğne, tekrar 2 zincir, sıradaki trabzanın arasına bir sık iğne. Bakın, yelpaze çalışmamızın biri bitti. Şimdi diğerine geçeceğiz. Geçerken yine aynı şey. 2 tane zincir çekiyorum, geliyorum 2 trabzanın arasına batıp bir sık iğne, 1 2 zincir, bir sık iğne, 1 2 zincir, bir sık iğne, 1 2 zincir, geliyorum yandaki yelpazenin 2 trabzanın arasına bir sık iğne. Hep 2 zincir bir sık iğne olacak şekilde bütün sırayı bu şekilde örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 2 zincir bir sık iğne çalışmasıyla bakın sıra sonuna kadar geldim. En son yelpazemin içerisine bir sık iğne yaptım. Sonra 2 zincir çektim. Sıra sonunda 2 tane trabzan çalışmam var. Geliyorum bunların üzerine 2 tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet, bitti. Şimdi kollarımızı ayıracağız arkadaşlar. Sadece gövdemizi örerek örgümüze devam edeceğiz. Bakın şöyle çevirdiğimde artık
robamız bitti. Kollarımız bitmiş oldu. Şimdi sadece beden kısmını çalışacağız. Şöyle. Evet, başlayalım. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. İlk sık iğnemin üzerine batarak bir ikili trabzan çalıştım. Yanındaki sık iğnemin üzerine battım ve bir ikili trabzan daha çalıştım. Şimdi yelpazelerimiz başlıyor. Ne yapıyorduk? Geliyorduk, iki tane ikili trabzanın arasındaki sık iğnenin üzerine yeni yelpazemizi çalışıyorduk. Tığma ipimi doluyorum. Geliyorum, buraya batıyorum. Bir ikili trabzan. Araya bir zincir. Tekrar aynı yuvaya. Bir ikili trabzan. Araya bir zincir. Tekrar aynı yuvaya. Bir ikili trabzan. Araya bir zincir. Ve tekrar aynı yuvaya bir ikili trabzanımı çalıştım. İlk yelpazem bitti. Tığma ipimi doladım. Geldim sıradaki yelpazem. 2 trabzan sağda, 2 trabzan solda, arada olan sık iğnemin üzerine battım ve bir ikili trabzan, araya bir zincir. İkinci ikili trabzan, araya bir zincir. Üçüncü ikili trabzan, araya bir zincir ve dördüncü ikili trabzanımı çalıştım. Bu şekilde şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Yani 1, 2, 3 tane daha çalışalım. Evet, bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yelpaze çalışmamı tamamladım. Sırada roba ayrımının olduğu yelpazem var. Bunu da kola bırakıyoruz. Geliyoruz, yani şöyle sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yelpazeyi kola bırakıyoruz arkadaşlar. Şöyle, yani roba ayrımının, bakın, yelpazeleri burada, yanındaki arka bedendeki şu yelpazenin üzerine yelpaze yaparak kolumuzu ayırıyoruz. Bakın, hemen roba ayrımının yanındaki yelpazenin üzerine 2 trabzan sağda, 2 trabzan solda, üzerindeki sık iğnenin olduğu yuvaya yelpazemi çalışıyorum. Bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar bir ikili trabzan, araya bir zincir olacak şekilde 4 tane ikili trabzanımı tamamlıyorum. Bakın ne olmuş oldu? Kolumuzu ayırmış olduk. Roba ayrım yerlerimiz kolda kalacak şekilde ayırmış olduk. Bu arada ilk yumağım bitti arkadaşlar. İkinci yumakla beraber alt kısma devam edeceğim. Şimdi aynı çalışmaları şuraya kadar yapalım. Yine roba artışlarının ayrımının olduğu yerden bir önceki yelpazeye kadar yelpazelerimizi çalışalım. İkinci kolu da birlikte ayıralım. Evet, ikinci kolumun olduğu yere geldim. Bakın, yine roba ayrım yerlerim burada. Bunlar kolda kalacak şekilde. Yani burada bitirdim. Şimdi geliyorum, roba ayrımından sonraki şu ilk yelpazeye çalışmamı uyguluyorum. Tığıma ipimi doladım. Geldim, 2 trabzan sağda, 2 trabzan solda, tam üstündeki sık iğneye battım ve bir ikili trabzan çalıştım. Araya bir zincir, tekrar bir ikili trabzan, bir zincir, bir ikili trabzan, bir zincir ve bir ikili trabzan çalıştım. İkinci kolumuzda ayrılmış oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sıradaki yelpazenin üzerine batarak yine yelpazemizi çalışıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım.
Evet, son yelpazemin üzerine de yelpaze çalışmamı yaptım. Sıra sonunda 2 tane sık iğnem var. Birincisinin üzerine battım. 1 ikili trabzan. İkincisinin üzerine battım. 1 ikili trabzanla sıramı tamamladım. Şimdi bir görelim arkadaşlar ne olmuş. Bakın. Kollarımız ayrıldı ve artık alt bedeni örmeye başlamış olduk. Şimdi ne yapacağız? Hep aynı şeylerin tekrarı olacak. Yine göstereyim. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar yeleğimizi örmeye devam edeceğiz. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. 2 tane trabzanım var. Üzerlerine 2 tane sık iğnemi çalıştım. Ardından 1-2 zincir yelpazelerin arasına sık iğne. 1-2 zincir, 1 sık iğne. 1-2 zincir, 1 sık iğne. 1-2 zincir geliyorum. 1 sık iğne. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Ardından üst sırada artık her bir yelpazenin üstüne zaten çok belirgin yelpazelerimizi çalışarak istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar yeleğimizi öreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde örelim. Sonra yine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi hep aynı şeylerin tekrarlarını yaparak istediğim uzunluğa ulaşmış oldum. Şöyle saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve tam 12 tane yelpaze sırası boyunca örgümü örmüş oldum. Şu ana kadarki uzunluğumu söyleyeyim. Şöyle arka enseden etek ucuna kadar tam 28 santim uzunluğunda bir örgü örmüş olduk. Robamızın uzunluğu 10 santim. 18 santimde şu görmüş olduğunuz yelpazeli örgü kısmı. Ne yaptım? En son sırada geldim. Şöyle yaklaşalım biraz. Yelpaze sıramı bakın. Çalıştım. 12. yelpaze sıram. 4 tane trabzan aralarında birer zincir olacak şekilde tamamladım. Sıra sonunda da 2 tane ikili trabzanım var. Evet, bu şekilde uzunluğumuzu bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar şu kenar kısmına, yakamıza ve diğer kenar kısmımıza trabzan sık iğne çalışması yapacağız ve aynı zamanda da ilik açacağız. 3 tane ilik çalışmam olacak. Şu trabzanlarımın olduğu şu kısma 3 tane ilik yerleştireceğim. Şimdi ben mavi renkte, yani erkek bebeğe uygun bir çalışma yaptığım için sol tarafta ilik çalışmamı açacağım. Şurası bizim sağ tarafımız. Kız bebekler için şayet örüyorsanız siz iliklerinizi bu kısımda açabilirsiniz. Evet, sık iğne çalışmasına başlıyoruz. Şimdi başlayalım. Sırayı tamamladım. Bir zincir çektim ve örgümün şu uzun kısmında, trabzanlarımın olduğu kısımda sık iğne çalışmaları yapacağım. Geliyorum. Trabzanımın şöyle arasına batıyorum. 1. Tekrar batıyorum. 2 ve tekrar batıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. Ardından bir sıra sık iğne çalışmam vardı. Bakın onun yuvasına da batıp bir tane sık iğne de buraya yapıyorum. Ardından sırada yine sık iğne çalışmam, trabzan çalışmam var. Arasına 1, 2, 3 tane sık iğne. Ardından sık iğne yuvamın olduğu yere bir tane sık iğne. Yani trabzanların olduğu yere 3 tane yan yana sık iğne çalışıyorum. Sık iğne çalışmamın olduğu yuvaya batıp burada da bir tane çalışıyorum. Şu şekilde. Tam şu kısma kadar hep aynı şekilde devam edeceğiz. Sonra sağ tarafta ilik açacak olan arkadaşlar burada ilik çalışmasını
yapacaklar ve yine aynı şekilde trabzanların arasına 3 sık iğne, sık iğnenin yuvasına bir sık iğne şeklinde devam edeceğiz. Şimdi tekrar göstereyim. Sırada trabzanım var. Trabzanımın arasına battım. 1, 2, 3 tane trabzan sık iğne çalıştım. Ardından sık iğne yuvamın içerisine bir sık iğne. Evet, bu şekilde yukarıya kadar sık iğnelerimizi çalışalım. Evet, bakın sık iğnelerimi çalışarak tam yaka kısmımın olduğu yere geldim. Burada da aynı şeyi yapacağız. Hiçbir şey değişmeyecek. Geleceğiz, her bir trabzanımızın üzerine batacağız ve bir sık iğne yapacağız. Batıyorum, bir sık iğne. Trabzan yuvalarımız zaten belli. Bakın, batıyorum, bir sık iğne. Batıyorum, bir sık iğne. Evet, bu şekilde yakamızı tamamlayalım. Evet, yakamı sık iğnelerle tamamlıyorum. Bakın, şimdi şu başlangıçta bir ipimin fazlalığı vardı. Bunu da bu sık iğnemin arasına şimdi yedirerek yok edeceğim arkadaşlar. Geliyorum. Sık iğnemi çalışırken bu ipi de araya alıyorum. Tekrar sıradakine sık iğne. Sıradakine sık iğne. Sıradakine ve sıradakine. Evet, böylece başlangıç ipimi de burada gizlemiş oldum. Şöyle fazlasını alalım. Böylece burayı da temizlemiş olduk. Evet, şimdi diğer tarafımızı yapacağız. Şimdi ilik çalışması yapacağım burada. Geliyorum. Önce trabzanım var. 3 tane sık iğne olacak yerde bir tane sık iğnemi yapıyorum. Ardından kullanacak olduğunuz düğmenin büyüklüğüne göre zincir çekerek bir ilik çalışması yapıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi düğmemi bir kontrol edeceğim. Muhtemelen 6 zincirle olması gerekecek. Hemen geliyorum. Aynı yuvaya batıyorum. 1. Tekrar batıyorum. 2. Bakın, ilk ilik çalışmamı açtım. Şimdi düğmemi bir kontrol edeyim. Evet, şöyle küçük güzel bir gülen yüz bebek düğmesi kullanacağım. 6 tane zincir böyle bol bol oldu. Bunu bir 5 yapayım. Tekrar kontrol edelim. 5 zincirle. Şimdi tekrar bakalım. Evet, 5 zincir benim düğmem için ideal oldu arkadaşlar. 5 zincir çekerek ilk iliğimi çalıştım. 3 tane ilik yapacağım. Şimdi sırada sık iğne çalışmam var. Onun içerisine bir sık iğne, ardından yine trabzan çalışmam var. Trabzan çalışmamın içerisine 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. Sık iğnemin içerisine 1, 2, 3 tane sık iğne, sonra sık iğnemin üzerine sık iğne. Şimdi ikinci iliğimizi de açalım. Geliyorum, trabzan çalışmamın olduğu yere önce bir tane sık iğne çalışıyorum. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı yere 2 tane daha sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. İkinci iliğim de olmuş oldu. Bakın. Şimdi devam edelim.
Bir tane de şu aşağıya yapacağım. Yine eşit aralıklarla çalışacağım. Geliyorum. 1 2 3 sık iğne, ardından sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne. 1 2 3, ardından sık iğnenin üzerine bir sık iğne. Kaç aralık oldu? 1 2 3'e yaptık. Şimdi de 1 2, hemen şuraya yapıyoruz arkadaşlar. Yandaki trabzanın üzerine önce bir sık iğne, ardından 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve geliyorum aynı yuvaya, bir ve tekrar aynı yuvaya bir sık iğne daha. 3 tane iliğimizi eşit aralıklarla çalıştık. Şimdi diğer tarafta olduğu gibi sadece sık iğnelerle beraber çalışmamızı bitireceğiz. Evet. Uca kadar bu şekilde sık iğnelerimizi çalışalım. Evet, sıramı sık iğnelerle tamamladım. Şimdi etek ucumuza geldik arkadaşlar. Bu yelpaze çalışmasından sonra bir sıra sık iğne gidiyorduk. Bu arka tarafta kalmasın. Özellikle şu ön taraftaki kenar çalışmalarımızın sık iğneleri ters olmasın. Düz, yeleğimizin düz tarafında olabilmesi için bu sık iğne sırasını, trabzandan sonra, yelpazeden sonraki sık iğne sırasını şimdi yapıyoruz arkadaşlar. Ne yaptım? Kenarda 3 tane trabzanımın içine sık iğne yaptım. Ardından geldim. Bakın. Bir trabzanım daha var. Onun üzerine sık iğnemi çalıştım. Ardından 1, 2, 3 zincir çektim. Geldim. Trabzanımın arasına bir sık iğne. Tekrar 1, 2 zincir çektim. Trabzanımın arasına sık iğne. 2 zincir arayla sık iğnelerimi çalışıyorum. 1 2. Yani trabzan sonrası yapmış olduğumuz sık iğne çalışmasını yaparak yeleğimizi tamamlıyoruz. 1 2 zincir, bir sık iğne, 1 2 zincir, bir sık iğne. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Evet, sık iğne çalışmalarımı tamamladım. Bakın yine sıra sonuna geldim. Hiçbir şey değişmiyor. 1 2 zincir çektim. 2 tane trabzanımız var. Birbirine sık iğne, bir diğerine sık iğne yaptıktan sonra şu kenara başlamış olduğum sık iğne çalışmamın içerisine batıp şöyle kaydırma tekniğiyle ipimi kaydırdım. Bir zincirle sabitledim ve bu ipimi biraz uzun bırakarak kestim. Arkadaşlar, ikinci yumaktan artan ipim bu kadar. Tam 2 tane 50 gramlık iple bu yeleğimizi örüp tamamlamış olduk. Çok da güzel oldu. Şimdi bu kesmiş olduğumuz ipimizi de örgümüzün iç tarafından şöyle birkaç kez yürüterek gizleyeceğim. Evet, böylece tertemiz bir çalışma yapmış olduk. Evet arkadaşlar, ben düğmelerimi de diktim. Şimdi yeleğimizin son halini görelim. Yeleğimiz rahat 1-1,5 yaşa kadar giyilebilecek büyüklükte bir çalışma olmuş oldu. Düğmelerimiz de bakın çok yakıştı. Düğmemi de şöyle arkadaşlar, tam iliklerin karşısında bakın, ilk trabzanın yanındaki trabzanın üzerine dikerek
sabitlemiş oldum. Şimdi bir yeleğimizin son haline bakalım. Kameramı bir ayarlayayım. Evet arkadaşlar, yeleğimizin bitmiş hali bu. Çok güzel bir çalışma oldu. Rahat 1-2 yaşa kadar kullanılabilir arkadaşlar. En boy ölçümüzü hemen vereyim sizlere. Omuzdan etek ucuna kadar uzunluğu 32 santim arkadaşlar. Yeleğimizin eni de şöyle tuttuğumda 25,5 santimetre. 25 santim kabul edin. Böyle rahat 0-1 yaşın 0-1,5-2 yaşa kadar bebeğinizin gelişimiyle alakalı giydirebileceğiniz büyüklükte harika bir yelek çalışması olmuş oldu. Bir anlatımın daha böylece sonuna gelmiş oldum. Beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşebilmek dileğiyle. Sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.